Tek de başa sarsanız da olur bana. Tamam. Fazla ekmek yemiş olmayalım. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Üsküdar. Üsküdar'a geldim. Burada çok farklı, İstanbul damak tadına göre çok farklı bir mekana getirdim sizi. Biz Adana'da sıkma deriz. Siz değişik şekillerde Adana gözleme diyorsunuz. Bizim bütün bölgede, Adana'da, Mersin'de o yörük kültürünün oluştuğu bölümlerde bu sıkma kültürü vardır kahvaltıda. Şimdi onu yiyeceğiz. Bir de burada Mersin'in tantunisi varmış. Onu yiyeceğiz. Üsküdar'dayız. Bu caddenin ismini biraz daha söyleyeceğim. Çok yakın Üsküdar Meydanı'na. Hadi başlıyoruz. Kolay gelsin Mesut abla. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bir yere kadın eli değdiği zaman ben daha çok mutlu oluyorum çünkü her şey çok iyi oluyor. Siz şimdi orada bize sıkma hazırlıyorsunuz ama önce bir sohbet edelim isterseniz, ondan sonra başlarız. Şimdi sıkma nedir? Bizim o bölgede çok biliriz ama burada pek bilmiyorlar aslında. Evet. Sıkma hamuru yoğuruyorum sadece şeyden, un, su, bir de tuz. Başka maya falan kullanmıyoruz, köy unundan. Ondan sonra işte onu yoğuruyorum. Burada yufka açıyorum. Saçta pişiriyorum. İsteğe göre peynir, patates, çökelek koyup rulo şeklinde dürüm gibi sarıyoruz. Eline sağlık. Aslında İstanbul'daki gözlemenin farklı bir Evet, versiyonu. farklı bir versiyonu. Börek de yapıyoruz. Biz yörük böreği deriz işte. Yörük böreği O da yapıyorsunuz. ıspanak, patates, çökelek koyuyoruz içine. Onu da açtıktan sonra içine koyuyoruz. Çiğ olarak pişiriyoruz saçların üzerinde. Bir de bizim Mersin'in tantuni tezgahını görüyorum. Tantuni de yapıyorsunuz. Evet, tantuni yapıyoruz. O zaman anlatmak adına hem sıkmadan yapalım hem tantuniden yapalım. Şöyle güzel güzel sohbet edelim ama ben yanınıza gelmek istiyorum çekmek için. Buyurun. Şöyle göreyim. Önce sıkma yapayım. Tamam. Tabii böyle görünce bizim çocukluğuma dönüyorum. Evet. Annem de sağ olsun kahvaltılarda Evet. başlardı bize sabah sabah sıkma yapmaya. Bizim oranın Mersin'in şeyleri bunlar. Yani kahvaltı Aslında var. biraz yörük kültürü. Evet, yörük kültürü. Ramazan'da falan gece sahurda falan çok tüketirler onları. Evet. Çok güzel. Siz ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Ben 3 aydır yapıyorum burada. Öyle mi? Evet. Ev hanımıyken yapmaya başladınız. Hayırlı uğurlu olsun. Burası yeni o zaman. Evet, 3 aylık yeni. mekan. Elinize sağlık. Peki Mersin'den İstanbul'a geliş ne zaman oldu? O da aynı 3-4 ay. 3-4 aydır. Geldiniz bu işe başladınız. Elinize sağlık. Çok da azimli gördüm sizi. Evet. Ya baktım İstanbul'da fazla böyle kültür yok. Tanıtmak amacına. Deneyelim dedim yani açalım. Şöyle geleyim onu. Köpürdemesine biraz çekeyim. Tamam. Evde annem bunu biraz da hızlandırmak adına tavada bile yapardı yani. Evet. Hamurunu ben yoğurduktan evde sonra. tavada yapıyorum aynı çocuklarıma. Evet. Annem normalde yıllar önce yapardı. Ekmek açardı. Evimizde ekmek olsun yufka diye. değil mi? Aynen yufka ekmek açardı. Ekmek yaptığı günler biz sabahtan uyanırdık. Küçük bir içine tereyağı koyardı, peynir koyardı. Aynen. Öyle kahvaltılarda bize sağ olsun verirlerdi. Allah başımızdan eksik etmesin kimseyi. Amin. Bu sırmamız. Buradan isteğe göre tereyağı falan koyuyoruz. İsteyen olursa. Tabii tereyağı önemli. Evet. Bol tereyağı da. Margarin sanayi ürünü olduğu için kullanmak çok iyi değil ama tereyağı kullanılabilir. Bu kaşarlı. Evet, kaşarlı, patatesli, çökelekli da oluyor. Tamam, size kaşarlı. Bir tane kaşarlı yeterli zaten. Şimdi bir de sizden tantuni rica edelim. Tamam. O hazır. Ben ilk defa tantuni tezgahında bir kadın görüyorum. Kadınlarımız her zaman başımızın tacı. Her yerde olmalılar bence de. Ne eti kullanıyorsunuz tantunide? Dana eti. Dana eti kullanıyorsunuz. Makbulü bu mudur? Evet, makbulü bu. Bu koyun biraz ağır olur, yağlı olur. Çok yağlı olmaması lazım. Şimdi tantuni de kebap gibi çok popüler oldu. Aynen. Eskiden Baharatlarına bu koyalım. kadar çok Mersin'den bilinmezlerdi. gelen özel baharatlarımız var. Kimyon, toz biber. Evet. Ekmek de üzerine güzel güzel yağlandı. Yağlanıyor. Şöyle göstereyim size.
olmazsa olmazı suyumuz. Neden sulandırılıyor bu? Et kurumasın diye, bir de buharında ekmek daha güzel yumuşuyor. Anladım. Siz bunu da mı 3 aydır yapıyorsunuz? Evet. Ama evde yapıyorsunuzdur ya çocuklara Yapıyorum, önceden. çocuklarıma genelde Değil mi? yapıyorum. Evet. Böyle ekmek arası da olur, lavaş da yapıyorum. Ben lavaş seviyorum. Ekmek arası değil de biraz daha lavaş seviyorum. Tek lavaşa sarsanız da olur bana. Tamam, Fazla ekmek yemiş olmayalım. tamam. Ayıralım. Biraz da buharını yumuşasın. Olur. Burası ne sokağı diye geçiyor? Uncular. Uncular Sokağı. Kadıköy Meydanı'na çok Üsküdar Meydanı'na çok yakın. Evet, yakın. Uncular Caddesi. Uncular Caddesi üzerinde. Baharatlandırıyoruz. Şimdi kimyonlarımızı atın. Biraz mideleri hafifletici. Evet. Üzerine biraz da tuz. Soğan seviyorsanız. Bayılırım. Şöyle soğanımız, domatesimiz de var. Mersinlerin sumağımız da. Bizim tablayı salatası dediğimiz aslında Evet. ondan ama bir de güzel güzel hazırlanmış. Biraz daha büyük normaldeki Mersin'deki şeye göre boyut Mersin, olarak. Evet, Mersin de biraz daha küçük. Hemen hemen 2 katı ya ben gördüğüm Aynen. kadarıyla. Elinize sağlık. Bu da hazırsa. Afiyet olsun. Teşekkürler. Var. Şimdi ürünler geldi önümüze. Neler var? Sıkma var ve tantuni var. Bunların fiyatlarından bahsettim önce. Sıkma 5 lira. Tantuni ne kadar bu? 15 lira. Tantuni 15 lira. Ama tantunide bol bir et var. Yani normal şartlarda Mersin'deki tantuniden %40 daha uzun. Dolayısıyla içi de öyle fazla. Şimdi tantuninin tadına bakalım. Daha sonra sıkma yeriz. Burada normal şartlarda ben bir tantuniciye gittiğimde 3-4 tane tantuni yemem gerekiyor. Ama burada belki 2 taneyle karnı doyabilir. Şimdi geçelim sıkmaya. Sıkmayla beraber domatesi geliyor ve tantuniyle beraber yeşilliği geliyor. Bir de şöyle bir zeytin getirdiler. Ben yeşil zeytin hastasıyım. Bununla yapılan salataları çok severim. İçinde ne olacaksın bunun? Yeşil soğan, maydanoz, böyle ufak baharatlar, domates, salatalık efsane oluyor. Ben çok severim. Evde de annemin spesiyel kahvaltılarından biridir. Ben de evde yapmayı çok severim. Tabii her zaman iyi zeytin bulamıyorum. Sıkmamızda kaşarlı, dediği gibi lorlu, patatesli ürünleri de varmış. Hepsinin fiyatı tanesi 5 lira. Bundan da 3 tane, 2 tane sıkmayla doyarsınız. 3 tane de bayağı doyurur. Zeytine ve zeytinyağına hastayım. Burada bunların dışında mantı var, yoğurtlu tantuni var, sıkmanın dediğim gibi çeşitleri var. Tostlar var. Yani karnımızı doyurabiliriz ayaküstü. Birçok ürünleri bulunmakta. Vermiştim. Cadde ismini söylemiştim. Üsküdar'da bir mekan. Bunları bitireyim. Dışarıda yorumlarıma devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz içeride Mersin usulü tantuni yapıyorlar, sıkma yapıyorlar. Bence fiyat performans olarak çok başarılı. Tantunisine şunu söyleyebilir miyim ya? Yediğim en güzel tantuni diyebilir miyim? Tabii ki hayır. Ortalamanın üstünde lezzeti var. Güzel. Sıkma da bayıldım bittim. Bundan daha iyi bir sıkma yok diyemem. Ama gerçekten fiyat performans olarak çok iyi bir yer. Lezzetli. Bence burayı not edin. Üsküdar tarafına geldiğinizde kesinlikle ziyaret edin. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Sevgili kalın.